Merhaba dostlar, ben Yusuf Arslan. Kabe'de hacılar hu der Allah. Peki bu ilahi nasıl oldu da bir anda bütün Türkiye'nin diline dolandı? Mezdeke diyen de var, gerçek Türkiye diyen de. Münazaraya hoş geldiniz. Ben Gerçeğin Sınır editörlerinden Öykücan Dağdeviren. Ben Gerçeğin Sınırı haber editörlerinden Kaan Yıldırım. Bugün dijital çağın o hızla tüketen çarkları arasında beklenmedik bir şekilde yükselen ve tüm ülkenin gündemine oturan sosyolojik bir fenomeni ele alıyoruz. Sokaktaki vatandaş soruyor haliyle, kim bu adam kardeşim, neden her yerden karşımıza çıkıyor? Sizin de dilinize dolandı mı? Evet, o zaman hemen videoyu beğeniyoruz değil mi? Mümkün. Bugün 2005 yılında Abdurrahman Önül tarafından bestelenen ancak tam 21 yıl sonra Samsunlu bir roman sokak müzisyeni olan Celal Karatüren'in icrasıyla bir anda Avrupa ve Türkiye'de en çok dinlenen esere dönüşen o meşhur ilahiyi konuşacağız. Tartışmamızın merkezinde şu soru var. Bu eserin böylesine organik ve devasa bir yayılım göstermesi, tasavvufi neşenin modern dünyada bulduğu sevinçli bir yankı mıdır? Yoksa dini formların algoritmik tüketim kültürü içinde içinin boşaltılarak toplumsal bir kutuplaşma aracına dönüştürülmesi mi? Ben bu fenomenin roman kültürünün coşkusuyla tasavvuf geleneğinin başarılı bir sentezi olduğunu ve topluma neşe veren organik bir kültürel ifade biçimi sunduğunu savunuyorum. Ben ise bu argümana temelden itiraz ediyorum Öykücan. Ortada bir kültürel dirilişten ziyade kutsalın ve maneviyatın sosyal medya algoritmalarına kurban edilmesi süreci yaşanıyor. Bir ibadet formunun bağlamından tamamen koparılarak anlık dijital hazlar ve siyasi hegemonya savaşları için bir tüketim nesnesine dönüştürüldüğünü savunuyorum. Yani tasavvufun özünden ziyade günümüzün o sığ algoritmik kültürüne hizmet eden, daha da tehlikelisi bir kutuplaşma silahına dönüşen bir vakayla karşı karşıyayız. Bu konuyu derinlemesine analiz etmek için öncelikle eserin nasıl patladığına ve organik sürece bakmamız gerektiğine inanıyorum. Düşünün ki 21 yıl önce geleneksel formda bestelenmiş bir eser var. Sonra hacdan dönen bir cami müezzinine arkadaşları merdivenlerde teflerle büyük bir samimiyet ve neşeyle bir karşılama yapıyorlar. Evet, ilk çıkış videosu. Koluna mensup bir ilahi ekibi üyesi olması ve roman kültürünün o eşsiz fasıl geleneğini bu eseri entegre etmesi kesinlikle tesadüf değil. Geleneksel ilahi formunun o zaman zaman ağır, hüzünlü ve melankolik yapısı yerini coşkulu, yaşayan, nefes alan bir neşeye bırakıyor. İnsanların bu ilahiyi bu kadar benimsemesinin altında dini duyguları asık suratlı bir ciddiyetten çıkarıp halkın o canlı ritmine entegre etmesi yatıyor. Bu sosyolojik açıdan son derece sağlıklı ve demokratik bir kültürel katılımdır bence. Organik dediğin çıkış noktasının nasıl bir mutasyona uğradığını gözden kaçırıyorsun ama. Başlangıçta bir müezzini karşılama amacıyla yapılmış samimi bir kutlama olabilir, kabul. Ancak bu videonun asıl patlama noktası evden çıkmak isteyip eşinden izin alamayan kocaların bu videoyu bak, arkadaşlarım beni camiye çağırıyor bahanesiyle kurgusal bir mizaha alet etmesiyle başladı. Ama mizah bunun doğasında var. Şöyle ki, eserin kitlelere yayılması taşıdığı dini mesajdan veya senin o bahsettiğin tasavvufi derinlikten değil, tamamen seküler bir kaçamak esprisi üzerinden komedi unsuru olarak kullanılmasından kaynaklandı. Kutsal mekanları anlatan bir eserin TikTok ve Instagram gibi dikkat ekonomisinin en acımasız olduğu platformlarda sırf komik bir meme olduğu için dolaşıma girmesini sağlıklı bir katılım olarak okumak açıkçası bana fazlasıyla iyimser geliyor Kaan. Burada dinin sokağa inmesinden ziyade kutsalın mizah malzemesi yapılarak içinin boşaltılması söz konusu. Bu eleştirine kesinlikle bir şart düşmek zorundayım. Mizah ve neşe, kutsalın içini boşaltan değil, aksine onu insanileştiren ve kitlelerin gönlüne yaklaştıran bir köprüdür. Tasavvuf ehlinin tarih boyunca uyguladığı yöntemlere bakarsan, Allah sevgisinin korku üzerinden değil, aşk ve neşe üzerinden anlatıldığını görürsün. İnsanların bu videoyu birbiriyle gülümseyerek paylaşması, aslında toplumda bastırılmış, sürekli kurallarla çerçevelenmiş o katı dindarlık anlayışına karşı sokağın verdiği devasa bir reflekstir. Arkada sürekli ritim tutan o zikir sesi, geleneksel kalıpların dışına çıkarak
adeta canlı bir ritim efekti yaratıyor. Evet, ritim kısmı gerçekten çok baskın. Kesinlikle. Modern insanın hız algısına mükemmel uyum sağlıyor. Hatta psikiyatri ve nörobilim perspektifinden yapılan analizler, örneğin Doktor Oytun Erbaş'ın dil kurdu analizi çok çarpıcı. Ritmik, kısa kafiyelerin insanın bilinçaltına mantık süzgecinden geçmeden nasıl girdiğini çok net açıklıyor. Bu, müthiş bir kültürel aktarım gücü. Bak, bahsettiğin o bilimsel analiz, yani dil kurdu kavramı aslında benim eleştirimin tam merkezini oluşturuyor Öykücan. Nörobilimsel olarak doğru, beynimiz kısa, ritmik ve tekrar eden linguistik yapıları mantık süzgecinden geçirmeden doğrudan limbik sisteme kopyalar. Ancak burada sormamız gereken felsefi soru şu: dini bir tecrübe, bilişsel filtreleri aşan, istemsiz bir nörolojik hacklenme midir? Eğer bir çocuk bir pop şarkısının nakaratını nasıl bilinçsizce mırıldanıyorsa, Kabe'de hacılar sözlerini de aynı bilişsel refleksle mırıldanıyorsa, burada tefekkürden bahsedebilir miyiz? İradenin ve rasyonel düşüncenin devre dışı kaldığı, sadece alt beyne hitap eden ritmik bir uyarıcıyı başarı olarak sunmak, inancın entelektüel boyutunu sıfırlamak anlamına gelir. Bu tasavvufi bir veç değil, bildiğin algoritmik şartlandırmadır. Söylediklerin kulağa çok elitist bir din okuması gibi geliyor aslında bakarsan. Halk dindarlığı her zaman tefekkürden önce hissetmekle, ritimle ve tekrarla başlar. İradenin devre dışı kaldığını söylüyorsun ama tasavvuftaki zikir pratiğinin temel amacı zaten egoyu, o rasyonel zihni aradan çıkarıp aşka ulaşmak değil midir? Senin algoritmik şartlandırma dediğin şeye gelenek kalbe nakşetmek der. Bizi izleyenler kanalımıza abone olarak gerçeğin sınırında kalıyor muyuz? Mümkün. Bugünün dijital ekosistemini göz önüne al. Çocukların maruz kaldığı içerikler genellikle uyuşturucuyu, şiddeti öven, çok sert ritimli rap şarkıları. Hal böyleyken içinde şiddet barındırmayan, Tanrı kavramını neşeyle bütünleştiren bu ilahinin aynı yöntemle zihinlerde yer etmesi neden bu kadar rahatsız edici olsun? Bu harika bir kültürel miras ve öğrenme metodu bence. O zehirli dijital okyanusta panzehir arayışını anlıyorum ancak o panzehirin niteliği konusunda çok ciddi şüphelerim var. Sorun ilahinin çocuklarını şiddetten uzak tutması değil. Sorun bu eserin bizzat siyasi otorite tarafından kurumsallaştırılarak bir devlet politikası haline getirilmeye çalışılması. Nasıl yani? Şöyle ki, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında kimse gocunmasın bu gerçek Türkiye fotoğrafıdır diyerek bu fenomeni siyasi bir onaya tabi tutması işin rengini değiştirdi. Hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir genelgeyle bu eseri okullardaki teneffüslere soktu. Organik ve sokaktan gelen bir hareket, devlet aygıtı tarafından sahiplenildiğinde artık masumiyetini kaybeder, bir kültürel hegemonya aracına dönüşür. Okul bahçelerinde zıplayarak bu ilahiyi söyleyen çocukların görüntüsü, organik bir neşeden ziyade yukarıdan aşağıya dikte edilen yeni bir makbul vatandaşlık inşasının ritmik bir provası gibi okunabilir. Gerçek Türkiye'nin tek bir melodiden ibaret olduğunu iddia etmek, tek tipleştirmeye yönelik siyasi bir hamledir. Açıkçası bu okumanı fazla şüpheci ve komplo teorisine yatkın buluyorum Kaan. Siyaset kurumu toplumun 7'den 70'e teveccüh gösterdiği halkın kendi içinden çıkan bir dalgaya neden kayıtsız kalsın ki? Siyasetin bu organik dalgayı görüp takdir etmesi onu zorla dikte ettiği anlamına gelmez. Cumhurbaşkanının o açıklaması tam tersine yıllardır bu ülkede merkez tarafından hor görülen çevre kültürünün o roman fasıl geleneğinin en üst perdeden meşrulaştırılmasıdır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu okullara taşıması çocukların manevi değerlerini eğlenerek içselleştirmeleri için çok doğru bir hamle. Senin bu eleştirin aslına bakarsan o karşı cenah dediğimiz seküler kesimin gösterdiği tepkinin akademik bir dille yeniden üretilmiş hali gibi. Biliyorsun Özlem Gürses gibi isimler bu durumu çok ağır eleştirdiler. Evet, çok tepki çekti o kesimden. İlahinin içini boşalttılar dediler, dehşet içindeyim gibi ifadeler kullandılar. Arkadaki zikir sesini Mezdeke grubunun efektlerine falan benzettiler. Bu eleştirilerin altında yatan şey eserin müzikal kalitesi değil, görünür olan, sokağa ait olan bir dindarlık pratiğine karşı duyulan
tarihsel ve elitist bir hazımsızlıktır. Bu tarihsel elitist hazımsızlık suçlaması, muhafazakar kesimin her türlü estetik ve içerik eleştirisini savuşturmak için başvurduğu çok kullanışlı bir kalkan oldu artık. Ancak burada meseleyi açıklamaya yetmiyor. Seküler kesimin hissettiği dehşet, dindarlığın görünür olmasından ziyade bunun kullanılış biçimiyle ilgili. Gerçeğin Sınırı haber editörümüz Yusuf Arslan'ın değerlendirmelerine göre sosyal medyada atılan o meşhur tweet'in analizini yapmak zorundayız. Ne yazıyordu o paylaşımda? Bir ilahiyeye yenildiniz. Yani abartanlar her zaman olur. Ama bu kısacık cümle meselenin hiç de senin anlattığın gibi kapsayıcı ve neşeli bir kültürel bütünleşme olmadığını kanıtlıyor. Aksine toplumun bir kesimi tarafından diğer kesimine karşı bir zafer narısı, bir rövanşizm aracı olarak kullanılmıştır bu. Bir ilahiyi seküler insanlara karşı bir silah gibi, adeta bir örgüt marşı gibi konumlandıranlar bizzat o ilahiyi savunduğunu iddia edenlerdir. Sen neşe derken birileri bunu bizim değerlerimiz sizin yaşam tarzınızı ezip geçtiği mesajı vermek için bir kutuplaşma sopasına dönüştürüyor. Sizce de bu kutuplaşma tehlikeli mi? Evet. Özlem Gürses'in veya diğerlerinin duyduğu rahatsızlık, inancın bu kadar ucuz bir siyasi hesaplaşma aracı yapılmasına karşı verilen çok haklı bir tepkidir. O tweet üzerinden yaptığın bu devasa genellemenin meselenin bütününü kavramaktan uzak olduğunu düşünüyorum. Elbette sosyal medyada marjinal gruplar kendi yankı odalarında her popüler fenomeni siyasi bir kavgaya dönüştürme eğilimindedir. Bu ilahiyi de bir silah gibi kullanan küçük bir azınlık olabilir. Ancak bu azınlığın provokatif dili, eserin milyonlarca insan tarafından saf bir neşeyle tüketildiği gerçeğini değiştirmez. Siz yenildiniz denen o seküler kesimin çok büyük bir kısmı bu videoyu izlerken gülümsedi, diline doladı ve paylaştı. Kimsenin kendini yenilmiş falan hissettiği yok yani. Nasıl ki Nevşehir'deki yeraltı şehirleri, Ramazan manileri birer kültürel mirassa, Roman vatandaşlarımızın tasavvufi bir metni kendi fasıl kültürüyle yoğurup sokağa taşıması da öyle bir mirastır. Toplumu sürekli laik ve dindar olarak iki kampa bölüp her kültürel ürünü bu savaşın bir cephanesi gibi görmek asıl hastalıklı okuma biçimidir. Hastalıklı okuma biçimi diyorsun ancak toplumu iki kampa bölen şey analitik eleştiriler değil, bizzat bu fenomenlerin devlet eliyle belli bir yaşam tarzının dayatması olarak kullanılmasıdır. Roman vatandaşın icra ettiği müzik sokakta kalsaydı dediklerin doğru olabilirdi. Fakat sen hem bunun Cumhurbaşkanlığı kürsüsünden selamlanıp genelgelere girmesini övüyorsun hem de siyasi hegemonya aracı olarak okunduğunda karşı tarafı kutuplaştırıcı olmakla suçluyorsun. Bu gerçekten büyük bir çelişki. Üstelik eleştiriler sadece seküler kesimden gelmiyor. Dikkatinizi çekerim, muhafazakar camianın içinden de ciddi itirazlar yükseldi. Celal Karatüyer'in takkeyi bir takıp bir çıkarması, zikir formatının dışına çıkması, dindar kesimler tarafından da eleştirildi. Yani ortada geniş mutabakat sağlanan bir tasavvufi sentez yok. Araya geleyim, muhafazakar camianın içinden gelen eleştirilere değinmen inanılmaz isabetli oldu. Nedenmiş o? Zira bu eleştiriler aslında benim savunduğum tezi daha da güçlendiriyor. Muhafazakar kesim içindeki o bağnaz, tek tipleştirici ve şekilci yapının da bu ilahiden rahatsız olması, eserin ne kadar devrimci ve ezber bozucu olduğunu gösterir bize. Herkes o ağırbaşlı, sessiz zikir ritüellerine uymak zorunda değil, İnsanlar rızkını sokakta arayan bir roman müzisinin inancını coşkuyla yaşamasından neden korkuyor? Yıllarca milyonlarca liralık bütçelerle hiçbir derinliği olmayan şarkılar dayatılırken, sesi çıkmayanların sokaktan gelen bir müzisyen Allah dediğinde aniden teolojik derinlik araması tam bir ikiyüzlülük. Bu olay, Türkiye'de baskılanmış, insanı ezen o karanlık dindarlık anlayışına isyan ederek coşkulu bir pratikle sokağa taşmasıdır. Sokağın coşkusu kavramını bu kadar romantize etmenin meselenin taşıdığı riskleri perdelediğini düşünüyorum. Popüler kültür endüstrisi ister seküler şarkı üretsin, ister ilahi üretsin, aynı sömürü mekanizmasıyla çalışır. Sen bunu Anadolu irfanının zaferi olarak kodluyorsun ama ben eserin tüketim hızına baktığımda bir uyanış değil, devasa bir uyuşma görüyorum. Algoritmaların bizi sürekli kısa süreli dopamin salgısına maruz bıraktığı bir ekosistemde, dinin de bu dopamin döngüsünün ucuz bir aparatına dönüştüğü anlamına gelir bu.
İnsanlar o videoyu paylaşırken tasavvufun inceliklerini düşünmüyorlar, sadece akışlarındaki komik bir içeriği tüketiyorlar. Gerçek Türkiye'nin bu olduğu iddia ediliyorsa, entelektüel derinliğimizi kaybetmişiz demektir ve bu alkışlanacak değil, endişe duyulacak bir tablodur. Katılıyorum. Yüzeyselleşme tehlikesi her zaman vardır ve dijital çağın getirdiği handikapları kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ancak kültür laboratuvar ortamında steril bir şekilde korunamaz. Sokağın dili her zaman biraz karmaşık, biraz gürültülü görünür. Fakat bu gürültünün içinde samimiyetin ve ortak bir neşenin nüvesi vardır. Benim savunduğum nokta, toplumun farklı kesimlerinin kimi zaman mizahla, kimi zaman inançla ortak bir ritimde buluşabilme ihtimalini bize göstermiş olmasıdır. Mesele bu coşkuyu dışlamak değil, onu anlamaya çalışmaktır. Sokağın dilini anlama çabana saygı duyuyorum Öykücan. Ancak anlamak ile onu eleştirel bir süzgeçten geçirmeden yüceltmek arasında çok ince bir çizgi var. Ortak ritim dediğin şey, farklılıkları silikleştiren ve derin düşünceyi askıya alan bir kitle psikolojisi yaratıyorsa, o ritmin peşinden gitmek toplumsal sağlığımız açısından risklidir. Bugün gerçekten verimli ve derinlikli bir münazara gerçekleştirdik. Bir yanda ilahinin popülerleşmesini organik bir kültürel neşe, tasavvufi bir genişlik ve toplumun farklı katmanlarını birleştiren sevinçli bir fenomen olarak okuyan perspektifi ele aldık. Diğer yanda ise aynı yayılımı, kutsalın içinin boşaltılması, maneviyatın algoritmik bir metaya dönüştürülmesi ve toplumsal kutuplaşmanın yeni bir silahı haline getirilmesi olarak gören ciddi itirazları dinledik. Ortada siyasetten eğitime, nörobilimden tasavvufa kadar uzanan çok katmanlı bir mesele var. Kesinlikle öyle. İkimiz de farklı açılardan bu hakikatleri ortaya koymaya çalıştık. Gerçek nerede başlıyor, sınırları nerede bitiyor, bu sorunun cevabı tek bir formüle sığmıyor ve takdir bu argümanları kendi zihin süzgecinden geçirecek olan dinleyicilerimize kalıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her cumartesi günü yeni bir içerikle karşınızda olacağım. Bir de hala abone değilseniz, olursanız çok sevinirim. Mutlu günler diliyorum. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da.